Gece bir başladı yağmur. Sabaha kadar yağdı bak. Kesintisiz yağdı. Sabah bir ara böyle duruyor gibi oldu. Aha dedim kurtarıyoruz herhalde günü. Sonra yine başladı yağmur. 2 saat yağdı. Şimdi durdu. Ben de hemen kendimi attım dışarı. Bu kaç numara otobüs? Yazmıyor. 2300 yazıyor. Bana olmuyor galiba. Ben 48 numaraya binmem gerekiyormuş. Terminale gideceğim de bir bilet almam lazım. Oradan bir tane kasabaya geçeceğim. Bugün birlikte bir aksilik olmazsa kasabayı gezeceğiz dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Videonun başında videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kanalı birlikte büyütelim. Desteklerinizi bekliyorum. Hep videoların sonunda söylüyorum. Arkadaşlar bazen yazıyor abi videonun başında söyle daha çok etkisi olur diye. Ben de o yüzden videonun başında hatırlatmak istedim. Halen Asunción'dayım. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Paraguay'ın Asunción kentindeyim, başkentteyim. Bu video da Paraguay'dan gelecek. Sonraki video nereden gelecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi otobüs durağı nerede? Harita biraz yürü diyordu ama durak vesaire gözükmüyor. Terminale geldim dostlar. Buradaki işimi hallettim. Şimdi artık bir otobüs bulup köyümüze gidip gezebiliriz. Tabii önce otobüs bulmamız lazım. Çünkü bir tane otobüs geldi. Ben bekledim. Ama beni almadan devam etti. Sonra dedim ben acaba yanlış durakta mı duruyorum? Gittim markete sordum. Yo dedi çocuklar orası durak dedi. Dedim beni almadı. Onlar da anlamadı. Biraz daha bekledim. Baktım otobüs bir şey yok. Bu arada bu terminalin üst katı yeni yapmışlar sanırım burayı. Bayağı güzel. Bir de aşağı katı var. Geldiğimizde Asunción'a aşağı katı göstermiştim ben size. Şöyle göstereyim. Baktım otobüs bir şey gelmiyor. Ufaktan arada böyle yağmur atıyor. Dedim hacı ben kaçar. Yani vakit değerli o yüzden. Taksi çağırdı çocuklar benim için. Marketteki çocuklar sağ olsunlar. Terminale geldim. İşimi hallettim. Şimdi şuradan bir yerden otobüse binecekmişim. Bakalım umarım gelir. Çünkü buraya taksiyle gidemem. Yani buraya taksiyle gidemem. Uzak birazcık ve yağmur atıyor. Tarararam. Otobüsün geçtiği durağı buldum şimdi. Teyzeye de sordum. Buradan geçiyormuş. Şoföre şeyi soracağım. Nakit kabul ediyor mu etmiyor mu? Normalde kartla ödemeniz gerekiyor. Soracağım bakalım nakit kabul ediyorsa direkt şoföre vereceğim ya da birinden rica edeceğim. O benim yerime basarsa eğer gideceğiz. Terminalde hemen şurası. Terminalden yukarı doğru yürüdüm. Sağa döndüm. Bu caddeye geldim. Buradan böyle devam edecek. Otobüse bindim şimdi. Birisinden rica et dedi şoför. Eğer kartını onlar verirse basarsa geçebilirsin dedi. Ben de rica ettim sağ olsunlar. Kart verdiler. Parayı kabul etmeyecekler normalde dedim olmaz öyle yani. Kabul etmem ben öyle. Parayı verdim sağ olsunlar. Kartı bana verdiler. Bastım. 3400 guarani ödedi. Ne kadar yapıyor? Yarım dolar yapıyor diyelim yanlışlıysam. Yarım dolara demek ki toplu taşımaya biniliyormuş Asunción'dan. Muchas gracias. Hoppa geldik. Burada kahvaltıcım var ya kapalıymış. Geldik Arego'ya geldik ama çok kötü bir şey kokuyor. Garip bir şey kokuyor. Yağmur yağdığından olsa gerek. Dur bakalım kahvaltı yapacak bir yer var mı? İnanılmaz açım. Sabah 6.30'da uyandım. Gece de 2 gibi yatmıştım. Baksanıza bacaklarıma. Bilmiyorum gözükür mü de. Sinekler var ya mahvetti sinekler. Her yerimi yediler ya. Her yerimi yediler. O yüzden uyuyamadım. Kaşıntıdan uyandım. Saat şu an oldu neredeyse 12.30 yani kaç saattir bir şey yemedik. Neyse şöyle bir yürüyelim de yiyecek bir şeyler buluruz. Yaklaşık 25 kilometre uzağa geldik Asunción şehrinin merkezinden. Burası bir kasaba, göl kasabası. Şimdi göle de gideceğiz beraber. Gezmeye başlayalım bakalım. Şehirde yapılacak bir şey yoktu ben de. Burada bir şey var. Tezgah kurmuşlar.
Ben de bir köy kasaba göreyim, bir yerel yaşam göreyim istedim. O yüzden araştırdım ve burayı buldum. Burası el sanatlarıyla, seramik el sanatlarıyla meşhur. Hola, buenas. Şöyle göstereyim sizlere, seramik el sanatlarıyla meşhur. Yıllardır ün salmış. O yüzden bir sürü seramik işçiliği görebiliriz. Tabi bayağı bir dini figür var. Ne güzel ha, rengarenk. Aha, domuzlara bak. Burada saksılar var, çiçekler var. Hola. Allah'ım yanaklara bak. Çok yaşa hep beraber. Genelde dini figür ya hep. Baksanıza. Develer meveler var burada. Çiçekler çok güzel. Hola, buenas. Seramik el sanatlarının dışında bir de çileği meşhurmuş buranın. Ağustos ayında çilek festivali oluyormuş burada. Yolunuz düşerse Paraguay'a Ağustos ayında filan buraya uğrayın, yani çilek festivalini kaçırmayın. Bu tarz kasabalarda öyle festivaller bayağı keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Yemeli içmeli festivaller bir de bayağı keyifli, güzel geçiyor. Bayağı böyle uzanıyor ya ta ileri kadar. La buenas. Hatırlıyor musunuz Latin Amerika'da bazı merkadolarda, hatta yol kenarlarında böyle Virgin diyorlar. Bir Azize'nin ya da Meryem Ana'nın figürü oluyordu, gidip dua ediyorlardı ona. Böyle bir şey koymuş abi. Kendi yapmıştır belki de, bilmiyorum. Burada çok meşhur ya. Yol kenarlarında dağa çıkıyorsun, dağda görüyorsun. Merkadolarda zaten, yani hemen hemen her merkadoda gördüm ben. Geçerken dua ediyorlar, mum yakıyorlar, işte bahşiş bırakıyorlar, böyle para. Dua edip para bırakma kültürü her yerde var. Oo, bu ne ya? Firavun mu yaptın abi sen? Ne yaptın ya? Of of of. Yerlileri yapmış. Guarani yerlileridir diye düşünüyorum. Ama Paraguay'da 8 farklı yerli var. Ama tabii en meşhuru ve en kalabalığı Guarani yerlileri. Dinlerine çok bağlıymış Paraguaylılar. Katolikler aşırı bağlıymış dinlerine buradaki insanlar. O yüzden belki de öyle dini figür yapmışlardır. Neyse, böyle devam ediyor işte ya. Farklı bir şey bulmamız lazım. Burada da böyle. Oo, komple bütün cadde devam ediyor ya. Dur bakalım, dalalım şuraya. Farklı bir şeyler de göstermek istiyorum size ama şimdi bu meşhur olduğu için genelde bunu göreceğiz gibi. Saçım sakalım güzel. Sakal uzayınca birazcık sarıya dönüyor gibi. Saçım da güzel ya. Yorumlara yazıyorlar. Abi saçını kes, abi sakalını kes. Kardeşim saçını kes, sakalını kes, adama benze. Yani böyle adama benzemiyor muyum Allah aşkına yani? Yani ne var şu an tipimde? Gayet güzel ya, ben seviyorum böyle biraz dağınık, uzun. Sakalım da güzel, saçım da güzel. Bırakın beni böyle kalayım ya. Yani saça sakala odaklanmayın. Başka şeylere odaklanın videoda. Beni boş verin. Abinin biri böyle bir tatlı satıyordu. Ondan alıp deneyeyim dedim. İçinde krema var. Voyo'ymuş bunun ismi. Yo, dulce de leche var içinde. Krema dedim ama dulce de leche olanından vermiş. Güzel. Üstü şekerli. Tatlı hamur işi. Severiz. Burada da çalışma var galiba. Bütün sokak böyle. Ara sokaklar da böyle. Peşime takıldı, ben de geziyor. Ne yapıyorsun lan?
Çamur olmuşsun. Her yerin çamur olmuş. Tren istasyonuna geldim şimdi dostlar. Burayı araştırırken, bu kasabayı araştırırken bir hikaye okudum. Bir efsane. Severim ben öyle hikayeleri. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yıllar önce zamanın birinde burada böyle işleyen bir tren hattı varmış. Orada da vagonlar var. Bu da tren istasyonu. Bu işleyen tren hattının üzerinde, yani buralarda bir ablamız çalışıyormuş. Neydi bu ablamızın adı? Limpia Concepcion. Bu ablamız seyyar satıcılık yapıyormuş. Çok güzel bir kadınmış. Gelen trenlere, işte yolculara bir şeyler satıyormuş. Öyle geçimini sağlıyormuş bu ablamız. Günlerden bir gün bir grup bu ablamıza diyor ki biz senin diyor bütün sattığın şeyleri alacağız ama diyor gölün kenarına gidelim diyor. Orada alacağız diyor. Bu ablamız da bu gruba inanıyor ve onlarla birlikte gölün kenarına gidiyor. Daha sonrasında ablaya orada bu grup tecavüz ediyor. Tecavüz ettikten sonra da öldürüp göle atıyor. Bir gün bir balıkçı ablamızın cesedini gölde buluyor. Gölden çıkarıyor ve ablaya kasabada bir cenaze töreni yapıyorlar. İşte başına neler geldi vesaire gibisinden insanlar konuşmaya, düşünmeye başlıyor. Daha sonrasından böyle farklı şeyler yaşanmaya başlıyor kasabada. Ne yaşanmaya başlıyor? Ablanın silüetini görmeye başlıyorlar. Ablanın hayaleti kasabaya dadanıyor. Yani söylenen o. Fırtınalı ve yağmurlu günlerde denen o ki ablamız gölden, birazdan gölün o kısmına gideceğiz. Gölden çıkıp yoldan yürüyüp tren istasyonunun buraya kadar gelip buradan da devam edip yukarıdaki kiliseye, orayı da göstereceğim sizlere. Oraya kadar yürüyormuş ve bembeyaz bir elbise giyiyormuş. Simsiyah upuzun saçları varmış. Yani rivayet bu şekilde. Ve yanından geçen herkes tüyleri diken diken oluyormuş. Bayağı bir ürperiyormuş. İnsanları korkutuyormuş bu ablamız. Ve ölürken de yemin etmiş. İntikamımı alacağım demiş. Nasıl bir yemin, onunla ilgili bir detay yok. Ama abla intikamımı alacağım demiş. Halen o yemin geçerli mi, intikam geçerli mi bir fikrim yok. Çünkü dün akşam yağmurlu ve fırtınalıydı. Yani abla eğer buraya uğrarsa ben buradayım. Beni ellemesin. Böyle bir hikayesi var bu kasabanın. İnternette bayağı bir yerde okudum bu hikayeyi. Dün şey anlattı bana. Onur'u hatırlıyorsunuz, bir önceki videodan Onur ve Mücahit'le gezmiştik Asunción merkezini. Onur anlattı bana bu hikayeyi. Ben de üstüne birazcık araştırdım. Hatta Onur'un YouTube kanalında da var. O da anlatıyor. İnsanlarla konuşuyor. İnsanlar gördüklerini söylüyorlar o hayaleti. Bayağı korkan adam var yani. Gördüklerini iddia eden bir sürü insan var. Onur'un videosuna da bakabilirsiniz. Burada da böyle trenler var. Bayağı böyle uyuşturucu satıcısı yuvasına dönmüş trenler var. Bak ne yapıyor? Bak, delirdi bak. Delirdi. Suyun içine zıplıyor koşuyor bak. Hayat sana güzel lan. Hayat sana güzel vallahi. Ha, gitti oraya yattı. Gel. Tipe bak ya, çok sevimli. La 2 tane çıktı. 3 oldu. Oo, o kapı açılırsa var ya. Hacı sen sıkıntıya girersin, ben kaçarım ha. Şş, duyuyor musun beni? Oğlum kaç tane var orada? Şimdi ablanın gölden çıkıp yürüdüğü yoldan göle doğru gidiyorum ben. Buradan böyle çıkmış gölden, yürümüş. Ta kiliseye kadar yürümüş buradan işte. Yani yürüyormuş fırtınalı ve yağmurlu havalarda. Düşünsene, akşamüstü takılıyorum burada. Hikayeyi de biliyorsun. Beyaz elbiseli biri geçiyor o an. Eyvah. Aklına atar insan. Anam tiplere bak, tiplere. Si es real, va. Es real, Limpia Concepción, historia.
historia real. Concepción, sí, es una historia real. Ella camina al lago a la iglesia. Sí. Ah, está real. Es real. ¿Tú conoces? Cuando el tiempo está muy feo, a la tarde-noche sí. ¿En noche? Se le ve un poco. Sí. Ah, ok. Hace su aparición. ¿Una persona conocer? Sí. ¿Cada? Sí. Ah. Es una historia muy linda. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, chao. ¿Cómo está? Şimdi gölün olduğu kısma geldim de içeri giriş 1000 guaraniymiş. Şöyle bilet verdi abla bana. Ondan rica ettim. Dedim abla hani böyle YouTube kanalım var. Burada böyle bir hikaye var. Ben hikayeyi videoda anlattım. Ama doğru mu değil mi dedim, sana sorabilir miyim bunu? Sen hani kamerada söyleyebilir misin dedim. Abla da sağ olsun kabul etti hemen. Üstündeki ceketi falan çıkardı. Şöyle bir baktı ben güzel miyim değil miyim diye. Çok tatlı ya. Burada bir yerli abimiz var. Onun silüetini koymuşlar. Çok tatlıydı ya abla. İki abla da gerçek dedi. Yani gölden çıkıp yürüyormuş kiliseye kadar. Ben onların yalancısıyım. Ne kadar video izlediysem, ne kadar yazı okuduysam insanlarla röportaj yapıyorlar. İnsanlar şey diyor, gördük diyor, evet diyor. La nasıl ya? Hayalet yani bu, hayalet. Yani çocukları korkutmak için uydurulmuş şeyler değil mi bunlar? Gece geliyormuş bak. Abla öyle söyledi. Gece geliyor dedi. Gündüz iyiyiz. Gündüz iyiyiz. Şimdi şeytan diyor gece bir tane kıyafet bul, bir tane peruk bul. Yürü sokaklarda. İnceden böyle bir kendine ışık mışık bir şey verdir, böyle bir efekt yap, ses yap, bir şey yap. Sokakta yürüyenlerin aklını al. Böyle kamera şakaları oluyor ya. Çok istiyorum yapmayı. Bir gün böyle bir ekip bulacağım kendime, diyeceğim ki yapalım şu şakayı ya gençler. Terere ikram ettiler. Ben de geri çevirmiyorum. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, hermoso. ¿Tú aquí? Sí, de acá somos. ¿Ascensión o otra parte? De Asunción. Asunción. ¿Cómo se llama el lago? Lago Ipacaray. 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 Esta una historia limpia concesión. ¿Está real o no? No sabía decirte, pero tiene su historia. Una Tipo señora un mito, dice es tipo real. un mito. Sí. Yes. Çocuklar terere ikram etti sağ olsunlar. Nerelisin diye sordular, dedim Türkiye. İçer misin dediler terere. Dedim içerim sağ olun. İpakami öyle bir şey, çok garip bir yazılışı var. Telaffuz edemiyorum doğru düzgün. Karşıda San Bernardino diye bir tane kasaba var. Orası da bayağı güzel. Böyle lancheria dedikleri ya da lança dedikleri böyle kayıklarla karşıya geçiyorlar. Bu karşıda bahsettiğim kasaba da sanırım, yanlış hatırlamıyorsam o kasabaydı. Almanlar yaşıyor. Nazi döneminden gelenler, yani kaçanlar. Yani Nazi kasabaları. Güney Amerika'da çok fazla var Nazi kasabası. Gelip burada zamanında yerleşmişler kaçmak için mahkemelerden, idamdan. O yüzden burada bir yaşam kurmuşlar ve yaşıyorlar. Paraguay'da çok fazla var. Almanlara ait bir şehir de varmış, hatta biraz daha kuzeyde kalıyor sanırım. Onun dışında buradaki işte Yahudilere vesairelere operasyon yapabilmek için işte Hizbullah'tır, El-Kaide'dir, bu tarz örgütlerin hücre evleri de olduğu söyleniyor. Yani bu mit, bu bir söylenti ama Nazilerin olduğu bir gerçek. Bayağı sakin, sessiz. Anakonda vardır ha burada. Paraguay'ın florası da faunası da bayağı bir zengin. Hayvanlar alemi, özellikle vahşi hayvanlar alemi, yani insanlarla iç içe yaşıyorlarmış. Çünkü tam olarak şehirleşmiş bir ülke değil burası. Hala yerel yaşantı, doğal yaşantı üst seviyelerde. O yüzden yani şurada bir anakonda fırlasa aklıma atarım. Acık kenarı çekileyim. ¿Cómo? Lojalhú, Paraguay. Lojalhú, Paraguay. Hayhu, Paraguay. Paraguay. Es idioma guarani. Sí, guaraní. Te quiero Paraguay. Te quiero Paraguay. Sí. Por ejemplo, me llama Burak. Por ejemplo.
Sherera. Sherera, ¿Cómo? Burak. Burak. Sherera, Burak. Burak. Ah, Sí, ok. te sale bien. Gracias. Mi nombre es A mi nombre es Burak. Gracias. Ah, ya. Está bien para Te mí. sale bien. ¿Cómo se...? Gracias. Ahuille. 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 Gracias. Ahuille, gracias. Eso es ahuille. No muy difícil. No tan. Pero vos dominás, ¿eh? ¿Qué otra cosa lo que puedes preguntar? ¿Yaha? Yaha? Sí, vamos. Vamos. Sí. Ah, yaha. Yaha. Ah. In Turkey we say haydi. 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 En Turquía. Sí, turco. Ya, haydi. 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 Daha demin buradaydık. Birazcık sohbet ettik. Terere içtik. Göl manzarasına baktık. Başladım buradan yürümeye. Kiliseye kadar yürüyeceğim şimdi. O ablanın gölden çıkıp kiliseye kadar takip ettiği yolu takip edeceğim. Çocuklar bu arada çok tatlıydı ya. Guarani dilini birazcık öğrettiler bana. Şu ana kadar yerli diller arasında kulağıma en kolay gelen, tabii ki de kolay değil ama diğerleriyle kıyasladığım zaman telaffuz olarak. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciao. Kulağa en kolay gelen dil Guarani diliydi. Tabii ki zor ama diğer yerli dillerle kıyaslarsam, yani Latin Amerika'da gördüğüm, bir tık daha kolay gibi geldi kulağıma. Telaffuzu bir tık daha kolay gibi. Yani denedim, çocuklar güzel dedi gayet. 2 sene yaşasam burada yarı Guaraniyim. Terere de Paraguaylıların ulusal içeceği bu arada. Yani mate'nin soğuk hali. Çocukların içtiği ama onlar bayağıdır dönüyordu mateyi. Yani bayağıdır içiyorlardı. O yüzden bayağı yumuşaktı. Yumuşamış iyice. O yüzden içimi kolaylaşmıştı. Bütün kasabayı elden geçiriyorlar belli. Ama daha tamamlamamışlar, yani böyle laps diye bırakmışlar her şeyi ortaya. Bütün ara sokaklar çamur. Dün yağmur yağdığı için. Tamamlamamışlar hiçbir yolu. Abla o kadar yürüyor geceleri bu yolda. Onun insan yüzüsü hürmetine tamamlar şu yolu ya. Ayıp ayıp. Ayıp. Aha da geldik. Kilise. Buraya kadar yürüyormuş ablamız. O kadar boğuk bir hava var ki, yani nem mahvediyor insanı ya. Aregua. Bakın çilek işareti var orada. Ekmeği atacaksın sobanın üstüne, böyle kızartacaksın biraz. Üstüne tereyağı, üstüne çilek reçeli. Mis. Dayı buradan gittiğine göre biz de yürüyebiliriz çimlerden. Çimlere basmayınız gibi bir şey yok. Buraya kadar yürüyormuş işte abla. Yani söylenen rivayet, hikaye bu şekilde. Kilise kapalı şansımıza. Tüh be. Eski bir kilise bu, o yüzden içi güzel olabilir. Baksak iyi olurdu ama kapalı. Neyse, kasabayı görelim buradan. Göl gözüküyor bakın aşağıda. Hombre trabajando. Hombre erkek demek, trabajando da çalışma demek. Çalışmak gibi bir şey oluyor yani. Tam olarak çekimini bilmiyorum. Erkek çalışma alanı gibi bir şey mi demek istemişler? Erkekler çalışıyor mu demek istemişler? Çok anlamadım ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Hombre trabajando. Ya da mujer trabajando da diyebilirlerdi. O da nasıl olacak? Kadın çalışma alanı gibi bir şey mi? Yani erkekler giremiyor mu oraya? Ya da buraya kadınlar giremiyor mu yani? İlginç. Bunun tam olarak ne olduğunu bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Acayip merak ettim. Bir iki arkadaşıma şimdi fotoğrafını çeker yollarım. Ne demekmiş? Öğreniriz. Paraguay'da da çöp sistemi aynı. Bidon yerine bu tarz şeyler kullanıyorlar. Bidonu nerede gördüm ben ya en fazla? Uruguay olabilir bak. Şu an hatırlayamadım. Brezilya'da olabilir. Çok hatırlayamadım şu an. Yalnız bayağı bir insan sirkülasyonu var. Belli yani, çevre kasabalardan falan gelip ziyaret ediyorlar burayı. Pazar olmasına rağmen kalabalık. Yerli turistin
olduğu bir yer burası. Keyifli de bir yer. Yani keyifliden kastım Asunción'da vakit geçireceğine hafta sonu gel böyle ufak bir yerde vakit geçir. Göl kenarı, seramikçi gez. Git kafeye otur, bir şeyler iç. Bir şeyler ye. Yani ailenle vakit geçirebileceğin bir kasaba. Sessiz, sakin. Öyle şey yok yani, bir tehlikesi yok. Ha bak, burada da bu tarz çöp sepetleri var. Gençler spor yapıyorlar. Ara sokakları da hep böyle. Caddeler geniş, sokaklar geniş. Sağlı sollu ağaçlar var. Evler hep eski mimari. Sömürge döneminden kalan mimariler. Bazıları tabii, hepsi değil ya. Bu tip böyle eski püskü evler de vardı. Bakın, buraya dua edebilecekleri bir alan yapmışlar. Koymuşlar heykelleri. Böyle bir de dizayn yapmışlar. Perdelerle, ışıklarla süslemişler. Gelen burada duasını ediyor, gidiyor. Neymiş burası? Kooperativo diyor. Bir tane kooperatifmiş. Şehre döndüm şimdi. Bazı mahallelerde böyle terk edilmiş evler var. Hiç böyle beklemediğiniz yerlerde var ama terk edilmiş evler. Yani bilmiyorum, çok gelişmiş bir ülke olduğunu söylemem Paraguay'ın. Ama önceki videoda söylemiş miydim bilmiyorum. Belki bu videoda söylemişimdir. Yani daha yeni yeni şehirleşen bir ülke aslında. Tam olarak böyle Asunción'u da şehirleşmiş bir yapı olduğunu söyleyemem. Yani yeni yeni gelişiyor. Yani başkenti burası. Baksanıza etraf. Pislik içinde, evler dökük vesaire. Bir önceki videoyu izleyenler yine hatırlayacaktır. Gerçi yine bir merkez çevresinde dolaştık. Mesela şu an merkezden bir tık uzağım. Ara sokaklarda yürüyorum. Hostelime doğru yürüyorum. Çok da uzak değilim aslında merkezden. Hostelim çünkü merkeze yakın. Ama favela bölgesini göstermiştim. Ki zaten çok fazla uzaklaşamazsınız da merkezden turist olarak. Yani soyarlar diyorlar. Ben denileni aktarıyorum sizlere. Başınızı belaya sokacak bir şey yapmamanız gerekiyor. Hapishane gibi evler. Merkeze geldim, hava açtı. İyi ama yine çok fazla yağmur yemedik yani, birazcık çiseledi böyle. Ucuz kurtardık diyeyim yani. Akşamki hava devam etseydi ya da sabahki hava devam etseydi birazcık problem olabilirdi. Bu videoluk bu kadar dostlar. Umarım keyif aldınız. Çok da uzatmanın bir anlamı yok videoyu. Şehre döndüm, hostele dönüyorum. Sessiz sakin sokaklar gördüğünüz gibi, yani insan yok doğru düzgün, yapacak bir şey de yok. Ben de gidip dinlenmek istiyorum biraz. Dün uyuyamamıştım. Bari bugün uyuyayım birazcık. Umarım keyif aldınız. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Kanalı hızla birlikte büyütelim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Burasıydı galiba, aynen.